Bu Akdeniz ada ülkesi muhtemelen sizin memleketinizden daha küçüktür ancak Ortaçağ kaleleri, canlı balıkçı köyleri ve turkuaz denize dalan gerçeküstü kayalıklarla doludur. Yılda 300'den fazla güneşli gün ile Malta, sıradan bir ada kaçamağı değildir. Prehistorik tapınaklar, barok saraylar ve Avrupa'nın en çarpıcı doğal oluşumlarından bazılarını tek bir destansı destinasyonda birleştiren 7 yıllık bir medeniyetin açık hava müzesidir. Bugün sizi Malta'nın gerçek özünü keşfetmeye, dramatik sahil şeridini, antik şehirlerini, zengin tarihini ve gizli hazinelerini keşfetmeye ve bu küçük adanın neden Akdeniz'in en olağanüstü hazinelerinden biri olduğunu ortaya çıkarmaya davet, Malta'nın gerçek özünü keşfetmek için sizi bir yolculuğa çıkaracağım. Dramatik sahil şeridini, antik şehirlerini, zengin tarihini ve gizli hazinelerini keşfederek bu küçük adanın neden Akdeniz'in en olağanüstü hazinelerinden biri olduğunu ortaya çıkaracağız. Dünyada Malta'nın Grand Harbour sadece pitoresk bir liman değil, yüzyıllardır adanın kapısı ve savaş alanı olarak Malta'yı bugünkü kale devlet haline getirmiştir. Merkezinde savunma amacıyla inşa edilmiş bir şehir olan Veta yer almaktadır. Yüzyıllar boyunca gelişen çoğu başkentten farklı olarak Valletta ilk taşı döşenmeden önce tasarlanmıştır. 16. Yüzyılda nadir görülen bir başarı olan bu şehir, sıfırdan sadece 15 yılda inşa edilmiş ve Avrupa'nın tamamen planlanmış şehirlerin en eski örneklerinden biridir. 1565'teki acımasız büyük kuşatmadan sonra kurulan bir askeri kale olan bu şehirde, sadece 8 kadın ve erkek savaşçı, 40 Osmanlı işgalcisini geri püskürttü. Tarihin en eşitsiz mücadelelerinden biri olan bu zafer, Malta'nın Hristiyanlığın kalesi olarak yerini sağlamlaştırdı ve buna karşılık Valletta, translated with Deepla, Comfrey version. Aşes, ızgara gibi sokakları, güçlendirilmiş duvarları ve gelecekteki saldırıları püskürtmek için tasarlanmış savunma burçlarıyla, ancak Veta sadece savaş için inşa edilmemişti, sokakları bile gizli bir ustalık barındırıyordu. Akdeniz esintilerini doğal olarak taşıyarak kireçtaşı duvarlarını serinleten küçük ama zekice bir tasarım seçimi bugün hala işlevini sürdürüyor. Valletta, Avrupa Birliği'nin en küçük başkenti olmasına rağmen New York seçilmeden önce Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapmak için yarışmıştı. Ancak Grand Limanı'nın tek parçası Valletta'nın ötesinde Vittoriosa, Sanga ve Cospicua adlı 3 şehirde bulunuyor. Burası St. John şövalyelerinin ilk sığındığı Malta'nın orijinal deniz kalesiydi. Vittoriosa bir ilk başkentleri olarak hizmet vermiştir. Antik sahil şeridi, şövalyelerden bile daha eski olan Malta'nın en eski binalarından bazılarıyla çevrilidir. Büyük kuşatma sırasında Osmanlı kuvvetleri en şiddetli saldırılarını 3 şehir bölgesine yoğunlaştırmış ve bu kasabalar en şiddetli çatışmalara maruz kalmıştır. Yüzyıllar sonra 2. Dünya Savaşı'nda Malta 6. 700'den fazla bomba atıldı ve tüm bölgeler yerle bir oldu. Cospicua neredeyse sıfırdan yeniden inşa edildi ancak Malta dayanarak cesaretinden dolayı George Haç'ı nişanını kazandı. Bu onur, ulusal bayrağında hala yer almaktadır. Bugün Sanga'nın kenarında yer alan Garola Gözetleme Kulesi, limanın sessiz koruyucusu olarak durmaktadır. Kulenin üzerindeki oyma göz ve kulak sembolleri, Malta'nın işgalcilere karşı sonsuz uyanıklığını simgelemektedir. Victoriosa'daki St. Angelo Kalesi'nde ise büyük kuşatmanın hayaletleri fısıldamaktadır. 3 şehrin ötesinde Malta kıyı şeridi, film setine dönüştürülmüş kalelerle çevrilidir. Avrupa'nın en büyük burç kalesi olan Fort Ricasoli, Gladiator, Troy ve Game of Thrones filmlerinin arka planını oluştururken, Portman Well'in yıldız şeklindeki duvarları hala şövalyelerin mirasını yansıtmaktadır. Lo, sakin bir balıkçı köyü gibi görünebilir.
Ancak suları yüzyıllar boyunca ticaretin direncini ve geleneğini görmüştür. 700 yıl önce Fenikeliler ilk kez buraya ayak bastılar ve geride bıraktıkları miras, Lu teknelerinin nazik sallantılarında yansıtılıyor. Cesur kırmızı, mavi ve sarı renkleri, limanın sakin yüzeyinde suya yansıyor ve Akdeniz'in daha yakından bakarsanız, pruvalarına boyanmış Osiris'in gözünü göreceksiniz. Bu eski bir Fenike sembolüdür ve hala balıkçıları denizde tehlikelerden koruduğuna inanılmaktadır. Her pazar günü Malt'ın en ünlü balık pazarı sahili ele geçirince köy canlanır. Tuz ve taze deniz ürünlerinin kokusu havayı doldurur, yerliler sabahın avını takas ederken sesleri kıyıya vuran dalgalar gibi yükselir ve alçalır. Bu gelenek, Malta'nın balıkçılık mirası nesiller boyu yaşıyor, ancak Malta kıyıları sadece balıkçı köylerinden ibaret değildir. MX kilidinin hemen ötesinde kayalıklar açılıp mavi mağarayı ortaya çıkarır. Bu mağara, güneş ışığı ve suyun bir araya geldiği bir dizi deniz mağarasıdır. Açı doğru olduğunda, deniz sanki içinden aydınlatılmış gibi neredeyse başka bir dünyaya ait mavi bir tonla parlar. Bir zamanlar deniz devriyelerinden kaçan korsanların sığınağı olan bu mağaralar, şimdi farklı türden kaşifleri, şnorkelcileri ve dalgıçları aşağıdaki canlı deniz yaşamına çeken, daha tenha olan Mercan Lagünü, Malta'nın en iyi saklanan sırlarından biridir. Kireç taşı kayalıkların arasında gizlenmiş olan bu deniz mağarasına sadece kano veya dik bir tırmanışla ulaşılabilir, ancak bu çabayı gösterenler özel bir şeyle ödüllendirilirler. Yukarıda güneş ışığının içeri süzüldüğü mükemmel yuvarlak bir açıklık, aşağıdaki kristal berraklığındaki suyu aydınlatır. Çevresindeki kayalara kazınmış fosilleşmiş deniz canlıları, bir zamanlar bu toprakları kaplayan eski denizleri hatırlatır. Kıyı boyunca ilerleyen St. Paul Adası, Malta'nın en kalıcı efsanelerinden birinin kanıtı olarak durmaktadır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın, halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın.